Türkiye'deki şu andaki markalar veya dünya çapında marka olmak isteyen kuruluşlara ne tavsiye edersin bir danışman gözüyle? Türk markaları global arenaya çıkarlarken hani sadece kendilerini tanıtmaları yetmiyor, bir de Türk marka kişiliği ne demek onu da tanıtmaları gerekiyor biraz kredibilite kazanmak için. Eğer markan her dokunduğun, insanların seni gördüğü, duyduğu her yerde benzer bir his yaratıyorsa o zaten bence güçlü markalaşmanın en büyük sırrı. Bu sessizliği hem kişisel boyutta hem de markasal boyutta ne tür avantajları var ki senin bununla ilgili biraz anlatacağız. Yarışmaya da bu tezle giriyorsun. Sürekli olmak, yani bunu demin konuştuk. Markanızın nerede görünürse görünsün sadece her şeyinin aynı olması. O his, aynı hissi her yerde yaratabilmeniz. Bu yarışmanın adı South by Southwest, Austin'de. Bu bir konferans aslında. Benim katılmaya çalıştığım taraf sunucu olmak. Sessiz markaların gücü ve gürültüde nasıl parlayabilir sessiz marka? Doğru. Konum bu. Taner Özdeş Akademi YouTube söyleşine hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta değerli bir konum var. Esasında bu 2025'in sezonun ilk programı olacak. Esasında normalden biraz erken başladım. Çünkü sevgili Murat Yasa ve Zeynep Yasa'nın kızlarının çok önemli bir yarışması vardı. O yarışma nedeniyle hem katkıda bulunmak istedim hem de ayrıca biraz Amerika'ya gidip Aylin'den hem kariyeri hem bu yarışma hakkında bilgi almak istedik. Hoş geldin Aylin. Hoş bulduk Taner abi. Çok teşekkürler. Evet, evet. Sen neredesin Amerika'da? Ben New York'tayım şu an. New York'ta. Ha, Brooklyn, burada aynen. bu dönemde New York sıcak olmalı. Sıcak, çok sıcak. Hem yağışlı hem sıcak. Çok güzel bir hava yok ama olsun. Süper, süper. Aylin şöyle başlayalım sen esasında bir ufak bir kariyerinden bizi izleyenler hakkında kendini tanıtırsan. Tabii. Amerika'ya nasıl gittin? Amerika öncesi neler yaptın? Sonra da tabii ki şeye geleceğiz. Senin bu branding konusuna, sonra bu sessizlikin gücü hem bireysel hem de kurumsal anlamda ve tabii ki senin katılacağın çok önemli yarışma hakkında bilgi vermeye rica edeceğim. Evet, biraz bahset kendinden. Tabii. Ben İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm. Liseyi Enka okullarında okudum. Lisede akademik burs kazanma şansım oldu. O yüzden o akademik burs sayesinde de acaba Amerika'ya mı gitsem üniversite için diye konuşmalar başladı. Ve başvuruları yaptım. Nerede okusam bir sürü okula başvurdum. Yine bursla girmek istiyordum ve sonunda Bucknell Üniversitesi'ne karar verdim. Pensilvanya'da daha küçük 3600 kişilik bir liberal arts okulu ve orada aslında psikoloji diye başvurdum ilk girdiğim. Fakat girdikten sonra bir baktım işte okulun sitesine bakıyorum. Yeni bir işletme okulunun içinde yeni bir ana dallar çıkmış. Ve orada ilgimi çok çekti. Market, Innovation and Design diye bir ana dal yaratmışlar yeni daha. Benim senemde ilk olacak. Hemen okula mail attım. Böyle değiştirebilir miyim psikolojiden buna falan. Onlar da evet dediler. Böylelikle Market, Innovation and Design diye bir ana dal yapmaya karar verdim. Bu da yani market kısmı tabii daha pazarlama ile alakalı ve inovasyon ve design kısmı da daha kreatif. Gerçekten bir tane dersim vardı. 4 saat bir şeyler kesip biçip yaratmak falan. Tabii ben işin pazarlama kısmını daha bana enteresan geldi. Özellikle üniversite 3. sınıfta bir ders aldım. Consumer Behavior diye, yani tüketici davranışları. Aynen. Ve o ders özellikle benim şu an marka danışmanlığı ve marka stratejisine girmeme yardım etti. Çünkü o dersin yarısı psikolojiyle alakalıydı. Daha tüketici psikolojisi, nasıl markalar, nasıl insanlara ürün satıyor gibi. Diğer yarısı da daha analitikti. Data, veri, istatistik bunlarla alakalıydı. Ve ben bu dersten sonra dedim ki bu benim hayal işim. Eğer bir iş bulursam gerçekten böyle bu tarz bir iş bulmak istiyorum. Ve şansa da son senemde iş başvuruları yaparken böyle bir iş karşıma çıktı. BAV Group diye bir şirket. Eskiden Young & Rubicam diye bir reklam ajansının altında olan. Buradan bana interview, mülakat teklifi geldi.
gittim New York'a heyecanla, çok da heyecanlıyım, inanılmaz çalıştım. Çok iyi geçti ve 10 sene önce Ağustos 2015'te burada işe başladım. Wow. Ve 10 10 senedir sene Amerika'dasın. 10 senedir 10 Amerika'dasın. senedir Amerika'dayım. Yani 10 senedir New York'tayım. 4 senede üniversite okudum. 14 senedir Amerika'dayım. Aynen. Nasıl Amerika'da olmak? Nasıl bir şey? Güzel, vallahi çok şey öğrendim. Yani Amerika'da ya tabii benim hiç Türkiye'de staj dışında çok bir işte girmedim. Yani yazları bazen staj yapıyordum ama Amerika'da çok hızlı öğreniyorsunuz. Sizi bir anda bir şeylerin içine atıyorlar. Size sorumluluğu çok hızlı veriyorlar ve gerçekten özellikle New York'ta büyük bir çalışma kültürü var. Evet. Ve bana çok iyi geldi. Ben çok şey öğrendim. 10 senedir ben analist olarak başladım şirkette 10 sene önce. Tabii o sırada Excel, PowerPoint gibi şeyler yapıyordum. Şimdi direktör ünvanım ve çok daha farklı şeyler yapıyorum. İnsan yönetimi olsun, müşteri yönetimi olsun. Mesela daha yeni 2 kişiyi işe aldık. O süreci ben yönettim. Kimi işe alalım, nasıl mülakatlar yapalım falan. O yüzden çok Evet. şirket bana güveniyor. Ben şirketi seviyorum. Çok memnunum Amerika'dan. Ya şeye gelin tabii sen tenis bursu da Amerika'da okudun. Ki Amerika'da okumak oldukça pahalı. E, şöyle bir soru sorsam yani tenis hayatını tabii ki burslu okumak dışında nasıl dönüştürdü? Yani tenisin ne tür faydalarını gördün veya spor Yeah. yapmanın? Çok. Özellikle şu anda ülkemizde biliyorsun Türkiye'de spor yapmak oldukça düşük oranda. Özellikle 30 yaşında %1 oranında. Çok sporu seven bir toplum değiliz. Tenis dünya çok popüler şu anda. İşte bu Zeynep. Djokovic, Federer, Nadal'dan sonra tenis dünyada inanılmaz bir şekilde yükselen bir trendde popüler oldu. Biraz bahsetsene bu tenisi senin Tabii. karakterin, kişiliğin, ondan sonra belki bu okula girmendeki ne tür katkıları oldu ve kendini tenis oynadıktan sonra nasıl farklı hissetmeye başladın? Tabii. Çok yani ben 8 yaşında başladım tenise. Yine Enka'da okuduğum için orada Enka Spor Kulübü'nde profesyonel tenise başladım ve 18 yaşına kadar da oynadım. Yani 10 sene tenis oynadım. Komik olan şey çok bir başarım yani böyle turnuvalar kazanırım, kupalar falan yoktu ama düşününce tenis hayatıma 3 tane çok iyi şey kattı. Birincisi disiplin. Yani kesinlikle 9 yaşından beri ben kışın okul varken 3.30'da okul biter, hadi antrenmana, hadi eve gel akşam 8'de yemeğini ye, ödev yap. Haftanın 4 günü böyle geçerdi. Yazları ki bu çok üzücü ama okuldan olan arkadaşlarım denize girmeye, tatillere giderken ben yine haftanın 6 günü bu sefer babam beni sabah 9'da Enka'ya bırakır, akşam 6'da alır. Bütün gün antrenman. O yüzden bu disiplini çok iyi öğrendim. Erken uyanmak, saatinde bir yerlere gitmek olsun, bu hayatta bir rutin yaratmak açısından bu çok iyiydi. İkincisi yine 8 yaşından beri İstanbul dışında turnuvalara gittim ben annem babam olmadan. Bu da bana çok bağımsızlık ve kendi ayaklarım üstünde dayanabilmeyi çok iyi öğretti. Çünkü 9 yaşında ben gidiyordum, otellerde kalıyoruz. Belki bazen çamaşırımı kendim yıkıyorum. Babam bana turnuvadan önce belirli bir bütçe veriyor, para veriyor. Ben tutuyorum, her şeyin hesabını tutup sonra babama şu kadar şunu harcadım, şu şurada kaldı deyip bunu öğrenmek olsun. Annemlerden uzak yani hayatı öğrenmek açısından bana çok şey kattı ki bu üniversiteye çok kolay yurt dışına gidebilmem, 10 senedir New York'ta olmam açısından da çok büyük karakterime iyi bir katkısı var. Son olarak da çok zorlu kısımlarını anlattım tenisin. Tabii bunlarda dostluklar çok önemliydi. Yani yazın ben 6 gün gidiyordum tenise ama orada şamata gırgır kısmı da vardı. Tamam antrenman yapıyorduk ve şu an tenis sayesinde benim en az 20 yıllık çok güzel dostluklarım var ve o yüzden hani bu 3 şey bence hayatımda bana çok hem emosyonel açıdan hem de disiplin olsun böyle daha iş hayatında kariyerim açısından çok şey kattı gerçekten. Süper, süper. Şimdi buradan şeye geçeceğim. Bu branding yani markalaşma konusunda okudun ve değil mi okudun? Evet. Bu ne de bu markalaşma biliyorsun ülkemizde şöyle bir sıkıntı var. Bunun üzerine çok fazla program yapıyorum ben. Yani Türkiye'de satış ülkesi Türkiye. Yani her şeyi satışla çözmeye çalışan bir toplumda yaşıyoruz. Pazarlama çok anlaşılır bir kavram değil bu ülkede. Markalaşma hiç değil.
Yani hani pazarlamayı bilmeyen ülke nasıl marka yaratır baktığınız zaman. O yüzden bu branding veya markalaşma nedir? Bununla ilgili verebileceğim bir örnek var mı? Hem okurken veya okuldan sonra. İkinci sorun şu olacak. Türkiye'deki şu andaki markalar veya dünya çapında marka olmak isteyen kuruluşlara ne tavsiye edersin bir danışman gözüyle? Tabii. Önce markalaşma nedir? Tabii buradan başlayabiliriz. Tabii ki her şirket ya bir ürün ya bir servis veriyor insanlara. Tabii bu satış kısmı vermek, o satmak. Marka nedir? Marka bence yani bir markalaşmak özellikle bir markanın insanlarda uyandırdığı his. Bir şeyi düşününce bence insanlar da bir marka olabilir. Ülkeler de bir marka olabilir. Destinasyonlar, her şey bir marka olabilir ve bir markayı düşündüğümüzde bizde ne his yaratıyor? İnovasyon hissi mi yaratıyor? Sıcaklık mı yaratıyor? Daha bir güven mi yaratıyor? Bence markalaşma daha ya evet bir marka bir odaya girse ya da bir partiye girse nasıl davranır? Hani bu bence markalaşmak ve bunu doğru yapabilen markalarda bence successful oluyor. Peki marka bunu nasıl sağlıyor? Yani şimdi diyorsun davranış tabii ki sonuç oluyor bir yerde. Hı hı. Bir markalaşma süreçleri nasıl çalışıyor? Bir ürün nasıl marka haline geliyor? Tabii ürünün tabii ki daha teknik spesifikasyonları var, verdiği şeyler var. Bu daha tamam bu bazı ama Evet. markalaşmak bence daha sonra reklam olsun. Yani nasıl dışarıya kendini nasıl yansıtıyorsun reklamlar konusunda. Sen nasıl eventleri sponsor ediyorsun? Nasıl insanlarla işbirliği yapıyorsun? Senin spokesperson, şimdi Türkçesi aklıma gelmiyor ama senin konuşucun, seni represent eden kişiler kim? Sen nasıl yani bunların hepsi böyle bir bütün. Sadece Ama marka tek bir şeyden oluşmuyor. Birçok şeyin bir araya gelmesinden evet, oluşuyor. birçok bir şeyin ve yani tutarlı olarak bir araya gelmesi. Sen bir marka yaratıyorsan orada ben kırmızı renkle başka bir şey konuşuyorum. Burada mavi renk gösteriyorum. Tamamen başka bir şey konuşuyorum. O zaman güçlü bir marka yaratamıyorsun. Eğer markan her dokunduğun, insanların seni gördüğü, duyduğu her yerde benzer bir his yaratıyorsa o zaten bence güçlü markalaşmanın en büyük sırrı. Evet, evet. Emm, Sorum Türk şuydu aslında hiç böyle bir markaya herhangi hem çalıştığı işte veya okulda okurken bu tip bir deneyim yaşadın mı? Yani bir şeyin marka olması yolculuğunda tanıklık ettin mi öyle bir şeyi? Öyle o süreçlerde yer aldın mı? Marka olması süreci belki, yani, çünkü şu an globalde büyük markaları düşününce benden çok daha küçükken onların markalaşma süreci başladı ama çok iyi bir örnek vermek gerekirsek mesela Nike'ı düşünebiliriz. Hıı. Tabii ki o benden çok önce başladı ve benden çok önce bir markaydı ama ya, insanlar Nike'ı düşününce sadece, "A, şu ayakkabısı." ya da, "A, şu tenis raketleri." mesela onları düşünmüyor. Nike'ın "Just Do It" sloganı mesela o markalaşmanın çok büyük bir parçası. Onun verdiği his insanlarda. Nike onu yaratabildi global anlamda. Yani ve çok başarılı. O "Just Do It" hissi sadece ya herkesin eline bir şey alıp bir sporu yapabileceği normal yani illaki atlet olmanız gerekmiyor. Şey, herhangi bir insan spor yapabilir hissini çok iyi. Çok güzel. Güzel bir örnekti. Yani Evet, Türkiye. Türkiye'den beğendiğin global marka veya marka var mı? Türkiye'deki girişimcilere, startup'lara veya şu anda ülkemizdeki firmalara Amerika'dan baktığın zaman ne tavsiye edersin? Tabii. Şimdi Türkiye'de bence şöyle bir şey, bunu, markalaşmak bir kere nasıl çok güçlü bir marka yaratabilirsin? Hani bir adım geri atarsak bir tane şeylerden biri, en önemli aslında malzemelerden biri ayırt edici olabilmek. Yani senin 2 tane aynı ürünün varsa senin ürününü bir, tüketici neden seçmeli? Diğer üründe de aynı şeyleri veriyorsa sana. Burada markalaşma çok işin içine giriyor ve bence global arenada global markaları düşündüğümüzde ülke kişiliği ve
ülkenin aslında marka kişiliği çok önemli. Çünkü bu büyük bir aset yaratabiliyor insanlara. Mesela şöyle düşünürsek, Almanya'yı düşününce akla belki ilk gelen sektör otomotiv sektörü. Performans. Yani Almanya'yı düşününce performans gibi bir his yaratıyor. Amerika'yı düşününce Silicon Valley, teknoloji, inovasyonun merkezi. Ya da siz Fransa'yı düşününce moda sektörü inanılmaz akla geliyor ve stil, prestij, bu tarz hisler yaratan ülkeler var. Türkiye'de şimdi bu bir denklem gibi. Amerika inovasyon, Almanya performans. Türkiye'de bu denklemin diğer tarafını tam global dünyada bence tanımlayamadık daha ne yazık ki. Ve bu Türk markalara bir yani ekstra bir engel gibi. Çünkü Türk markaları global arenaya çıkarlarken hani sadece kendilerini tanıtmaları yetmiyor. Bir de Türk marka kişiliği ne demek onu da tanıtmaları gerekiyor biraz kredibilite kazanmak için. Ve bu hani tek iş değil. O zaman 2 katı iş yapmanızı gerektiriyor. Tabii bu daha uzun vade. Yani bunu ben söylüyorum. Bu daha uzun vadede. Hani Türk marka kişiliği nedir? Bunu biraz Türk markaların düşünüp çünkü bu çok Türk markalarına özel bir şey. Sonuçta İtalya'dan biri çıkıp Türkiye'nin kişiliğini alıp bir şeyi pazarlayamaz. O yüzden Türk markalarının biraz uzun vadede bence bunu düşünmesi lazım. Biz Doğru. neyiz? Türk marka kişiliği nedir? Aklıma şey geliyor. Turkish Airlines yani globalde aslında yani Türk marka globalde çok başarılı ve bunun bir sürü nedeni var. Yani markayı bırakın Star Alliance şeyinde olmaları, bir sürü çok güzel Messi, Morgan Freeman gibi insanlarla reklam yaparsanız tabii ki bilinirlik ve marka değeri kazanırsınız. Ama bence Turkish Airlines'ı düşününce bir şey daha gözüme çarpıyor. Turkish Airlines Türkiye'yi düşününce benim aklıma ilk gelen şeylerden biri misafirperverlik. Yani bir eve gidersiniz Türkiye'de kapı açılır size 2 tabak yemek verilir. Her zaman herkesin kapısı açıktır. Ve Turkish Airlines aslında bu hospitality işini çok iyi yapıyor. Yani bu Türkiye'nin kimliğini kendine almış çok iyi bir hava yolu. Tabii biz Türkler olarak bazen eleştirebiliriz, olabilir ama yurt dışında arkadaşlarımla konuştuğumda yemek çok güzeldi, servis paha biçilemez. O yüzden Türk Hava Yolları bence bunu iyi başarmış bir şey. Türk kimliğini globalde başarılı bir şekilde yönetebiliyor. Bence katılıyorum. Tabii burada strateji de önemli. Türk Hava Yolları'nın tabii bir hub olması. Evet. Frankfurt'u veya Dubai'ye göre çok iyi bir alternatif haline getirmesi kendini. Mesela bir tane Türk iş adamı var. Belki şu an çok adı geçiyor Türkiye. Chobani Yoğurt diye. Yunan Evet. yani Türk iş adamı ama Yunan yoğurdu satıyor. Evet. Yani biliyorsun bizim birçok tükettiğimiz peynir, yoğurt, döner Yunanlar biz de bunlara sahibiz. Yani ama onlar sanki yani global dünyada daha ön plan çıkıyor. Yani Türk peyniri konuşulmuyor. Türk şarabı konuşulmuyor işte. Türk zeytini konuşulmuyor. Yani birçok şey bence arka planda kalıyoruz. Genelde hep biz üreten fason tarafta kalıyoruz. Yani bu işi pazarlayan değil de üreten tarafta kaldığımız için markalaşamayacağımızı düşünüyorum ben. Ve buradan şeye gelelim. Tabii senin esasında başlığımız da vardı bu sessiz markaların sırrı. Sen de esasında çok sessiz bir kızdın. Hatta Zeynep'le annenle de konuştuk. Küçükken ama diyor bu sessizlik esasında diyor kötü bir şey değil esasında. Yeter ki bunu anlamamız lazım. Şimdi oradan şeye geleceğim yani. Sessizlik çok konuşmak ve ben çok konuşkan biriyim. Sen de tam tersi sessiz kalıyorsun. Bu sessizliği hem kişisel boyutta hem de markasal boyutta ne tür avantajları var ki senin bununla ilgili biraz anlatacağız. Yarışmaya da bu tezle giriyorsun. Nedir bu sessizlik? Yani çünkü ben sessizliği bilmediğim için senden şu anda öğreneceğim. Tabii. Tabii sessizliğin aslında bir kusur olmadığını ben de çok kariyerimde yani son 5 senede öğrendim. Ve özellikle hani markalar konusunda da çok ilgiliyim. İkisini birleştirmek istedim. Sessizlik nedir? Yani çok gürültülü olmayı şey olarak düşünürsek, logonuzu her yere koymak, her yerde reklam, yani gözün gördüğü her yere kendinizi göstermek bana bazen çok gürültülü geliyor. Bu yanlış demiyorum. Bu kesinlikle bu da bir strateji ve tabii ki eğer
bilinçlilik kazandırmak istiyorsanız, yani awareness kazanmak istiyorsanız bu bir yolu tabii ki. Farkındalık diyelim burada. Aynen. Farkındalık. Benim farkındalık, pardon. Benim düşündüğüm şey bu tek yol değil. Sessiz stratejiler de markalara çok yardımcı olabilir. Sessiz stratejiler mesela nedir? Bir tanesi consistency, tutarlılık galiba Türkçesi. Süreklilik, tutarlılık. Evet. Süreklilik, aynen, sürekli olmak. Yani bunu demin konuştuk. Markanızın nerede görünürse görünsün sadece her şeyinin aynı olması, yani o aynı hissi her yerde yaratabilmeniz, bu tutarlılık ve bu bağıran bir strateji değil, gürültülü bir strateji değil ama düşünülerek yapılan hani sürekli bir strateji. İkincisi intentionality, maksatlılık galiba Türkçesi. Doğru. Evet. Intentional, yani bir reklam, 5 reklam yapacağınıza bazen bir reklam yapın ama düşünüp arkasında araştırmalar yapıp tüketici ne düşünüyor, hani o bir reklamı çok iyi yapın gibi düşünüyorum ben. Hani çok maksatlı, her yaptığınız şey maksatlı olsun. Mesela biriyle işbirliği yapacaksınız, bir influencer. Sadece çok follower'ı var ama sizin markanıza çok uymuyor belki kişiliği. Belki onu seçmek yerine biraz daha az follower'ı olan ama markanıza daha kişisel olarak daha uyan bir influencer'ı seçmek gibi. Maksatlılık daha bununla alakalı bir şey ve son olarak da ürününüze ya da verdiğin servise güvenin ve onun sizin için konuşmasını sağlayın. Bu bence önemli bir kısmı. Yani ürününüze zaten güveniyorsanız, zaten hani markete çıkmış satış yapıyorsanız ürününüze güveniyorsunuzdur. O zaman bırakın ürününüz performansıyla konuşsun. Sizin çok benim ürünüm en iyi, benim ürünüm şundan daha iyi diye bağırmanıza belki gerek yok. Bu 3 şey sessiz strateji diye düşünüyorum. Ben anladım senin söylediğin. Sanki sessizlikle gürültü arasında en büyük fark, birisi düşünerek yapılan bir şey, öbürsü düşünülmeden yapılan bir şey. Yani gürültü, çok fazla gürültü, evet, düşünülmeden yapılırsa daha kötü. Hem gürültü hem düşünülerek yapılırsa tabii o çok iyi ama sonuçta pazarlamacıların da belirli bir limiti var para harcayabileceği. Hem gürültü hem düşünerek belki o en ideal senaryo değil. O yüzden hangisini nerede seçeceğiniz de önemli. Çok doğru. Evet, buradan aslında bu videoyu yapmamızın ana sebebi senin çok değerli bir yarışmaya katılman. Öncelikle bu yarışma nedir? O bizi yarışmaya anlatabilirsin. Buna neden katıldın? Neden konuyu seçtin ve konunun hakkında bize bilgi verirsen, biz de burada amacımız, bu programı seyrettikten sonra seyreden herkese söylüyoruz. Buna ilgili birçok açıklama geçecek videoda. Sana oy vermeleri, bu Türkiye anlamında, yani bir Türk kızı olaraktan hepimiz için seni orada inşallah birincilikte görürüz umuduyla. Çok teşekkür. Evet. Bu yarışmadan bahsedersen. Tabii. Bu yarışmanın adı South by Southwest, Austin'de. Bu bir konferans aslında. 3 tane vertikali var. Müzik, film ve inovasyon teknoloji gibi 3 vertikalin toplandığı bir konferans. 1987'den beri var olan global bir konferans ve Austin, Texas'ta yapılıyor bu konferans. Mart'ta bir hafta falan sürüyor ve buraya gelen insanlar, yaratıcı insanlar da var, fikir liderleri var, müzisyenler, bazı bilinen aktör, yani özellikle film kısmına aktör ve aktrisler geliyor. Hani çok bir sürü insanın toplandığı bir konferans ve böyle fikirlerin, konuşmaların olduğu, fireside chat deniyor. Böyle 2 kişinin birbiriyle konuştuğu ya da panellerin olduğu, kitap okumalarının olduğu falan, çok müzik şeylerin olduğu, yemeklerin olduğu bir konferans / festival belki. Yani ikisinin bir arada olduğu bir şey. Ve reklamcılar ve marka stratejistlerine de enteresan geliyor. Çünkü biz sonuçta, benim gibi marka danışmanları, hep müşterilerle çalışıyoruz ve hep müşterilere en iyi trendler nedir, dünyada ne oluyor, size nasıl yardım edebiliriz? Bunlar hep bu sorular kafamızda. Bu yüzden benim gibi reklam sektöründe olan insanları da çok çeken bir konferans. Öğrenmek, networking açısı olsun, öğrenmek açısından olsun.
Bu böyle bir konferans. Buna herkes katılabiliyor mu, yarışmaya isteyen herkes? İzleyici olarak biletler var. Bilet satın alıp izleyici olarak katılabiliyorsunuz. Benim katılmaya çalıştığım taraf sunucu olmak. Ve her sene limitli bir sayıda tabii sunucu seçiliyor. Bu sene galiba 3000 kadar sunum başvuruldu. Sadece mesela 450 tanesi falan seçilecek bu konferansa katılmak için. O yüzden orada bir seçicilik var. Yani insan olarak para verip bilet alıp katılabiliyorsunuz ama sunucu olmak, bir sunum yapmak, bir konuşma yapmak istiyorsanız o zaman tabii sınırlı sayıda Yani şimdi yer var. sen en çok oyu aldıktan sonra bu 3000 kişi arasında 450 kişi arasına gideceksin. Doğru mu anlıyorum? Evet. Yani şöyle oluyor. 2 tane önemli kriter var bu benim sunumumun seçilmesi için. Bir tanesi oy toplamak. Şu an açık olan 8 Ağustos 24 Ağustos arası ne kadar oy toplayabilirsem o kadar önemli. Bu %30'u kriterin. Bir de %70 kısmı Ağustos sonu bittikten sonra Kasım'a kadar bakacaklar sunumlara. Bu South by Southwest organizasyonunda çalışan insanlar ve danışmanlık advisory board, South by Southwest'in advisory board'u, yani bu eski konuşmacılar olabilir, fikir liderleri, iş adamları olabilir. Onlar bütün sunumları inceleyecekler ve onlar puan verecekler kendi içlerinde. Hangi sunum güncel, hangi sunuma özenilmiş, konu özenilmiş, hangi sunumun konusu daha özgün, farklı bir perspektif sunabilir. Ve bundan sonra o yüzden aslında iki kriter var. Oylar tabii ki çok önemli ortaya çıkarmak için ama bir de böyle daha eksperlerin bakıp oyladığı ve puan verdiği bir kısım da var. Seçilmek. Evet. Sunuma gelelim. Şimdi bu ne sunacaksın orada veya yarışmaya katılıp hangi konuda sunum yapacaksın? Tabii. Sessiz markaların gücü ve gürültüde nasıl parlayabilir sessiz markalar? Konum bu. Ve buna şeyden geldim. Daha çok ben sizin dediğiniz gibi küçükken sessizdim ve bana çok önemli bir konu bu. Çünkü veli toplantılarına giderdik biz annemle babamla okulda ve öğretmenler hep derdi ki çok çok akıllı kızınız ama çok söz almıyor. Ya da kızınız çok uslu ama çok konuşmuyor. Yani hep böyle bana verilen iltifatlarda bir ama sessiz eklentisi vardı ve bu bende çok yer etti küçükken. Üniversiteye gitmeden önce de bir kariyer danışmanlığı aldım. Bir test yaptım ve bu kariyer testimi okuyan insan o sırada bana hani test sonuçları nedir, nasıl bir kariyer olur, bana dediği şeylerden biri sen çok iyi arka planda çok iyi data analizi yaparsın, lider olmak yerine takipçi olursun gibi bir şey demişti lise halimde ve bu da bana çok oturmuştu açıkçası. Çünkü benim sessizliğim hani sanki kötü bir şey. Sen sessizsen lider olamazsın. Hani hep kafamda bu kaldı üniversitede de, sonra kariyerimde de. Sonra baktım ki kariyerimde bayağı yükselmeye başladım. Hani sessizliğim beni illaki geri çekmedi ve şu an hani insan yönetiyorum, müşteri yönetiyorum, bir sürü sorumluluğum var. Demek ki sessiz olmak sadece hani sessiz olmak başarısızlık anlamına gelmiyormuş. Bunu öğrendim ve yani o sıralarda da markalarla, şu an çok markalarla içli dışlı olduğum için markalar bundan ne öğrenebilir? Bunu birleştirmek istedim, ikisini beraber ve bu sunum biraz oradan çıktı. Bir de üçüncü bir konu var. Tenis, tabii ben tenis oynadığım için uzun zamanlar şu an tenis çok seyrediyorum ve son zamanların en ünlü tenisçilerinden biri Jannik Sinner tam konuşmamın kişiliğiyle sahaya çıkıyor. Çünkü tenis çok gürültülü bir spor aslında, yani böyle come on çekmeler, seyircilere böyle beni duydunuz mu yapmalar falan. Jannik Sinner bunun tam tersi. Sahaya giriyor, çok duygusal bir şey göstermiyor. Oyununu oynuyor, oyununu çok iyi oynuyor. Sahadan çıkıyor, kazanıyor. Yani en son Wimbledon'ı kazandı. Şu an dünyada 1 numara. Yani bu da bana ilham verdi. Çünkü böyle bir göz önünde sessiz, daha utangaç, daha reserved birini çok başarılı görmek illa bana hani biraz daha gaz verdi. Tamam Aylin, bu konu
markalar bundan ne öğrenebilir? Kendi hikayem ve Yannick Sinner'ı birleştirerek çok enteresan bir sunum Güzel. yapabilirim. İyi ki Siner çok başarılı oldu ki senin sunumuna yetişti yani. Siner çok parladı. Tabii Evet. Federer'in bırakma. Bak bütün gürültüler bıraktı. Federer neyse orta falan. Ama Evet. Nadal çok gürültülü birisiydi. Federer çok kibar bir gentleman bir adamdı. Ama Siner tabii bambaşka yani. Herkes şok edecek kadar sakin ve sessiz bir insan. Ve Evet. çok da başarılı oldu. Çok. Bu TEDx'ler var ya onun gibi sahneye çıkıp öyle bir sunum yaptıracaklar sizlere. Evet, sahneye yani bir sürü farklı formatla başvurabiliyorsunuz. Mesela formatlardan biri panel olabilir. O zaman ben moderatör olup panele insanlar çağırıyorum. Benim formatım sunum. 1-2 kişi, ben ki bir kişiyim. Bayağı sahneye çıkıp arkada hani slaytlar hazırlayacağım ve hani TED Talk gibi belki biraz daha TED Talk vari bir şekilde sunum yapacağım eğer seçilirsem. Tamam. Nasıl oy vereceğiz sana? Onunla ilgili biz burada videoda açıklama geçeceğiz ama bir sen kısaca anlatırsan Tabii. oy verenler için nasıl bir süreç işleyecek? Tabii, çok teşekkürler. Önce bir account yaratmanız gerekiyor. Aşağıda link var, sign up olup e-mailinizle bedava bir account yaratıyorsunuz. Yani bir link var. Önce bir linke giriyorlar değil mi? Evet, önce bir linke giriyorlar. Oradan isim, e-mail gibi bilgiler veriyorsunuz. Account yaratıyorsunuz. E-mailinize bir konfirmasyon Hesap e-mail geliyor. yaratıyoruz. Hesap Aynen. yaratıyoruz. Evet. Aynen. Sonra oradan geçip benim ikinci linke tıklıyorsunuz. Orada da benim sunumumun konusu var. Oraya bir kalp atarsanız oy vermiş oluyorsunuz ve evet, Evet. çok çok iyi. Evet, ben sana şimdiden kalpten başarılar diliyorum. Son programı kapatmadan önce de buradan gençlere biliyorsun Türkiye'den çok ciddi bir tersine beyin göçü alıyoruz. Gençler şu anda arayışta, bütün dünyada bu yapay zekayla ilgiliden sonra üniversite okumalı mıyız, nasıl iş bulacağız, iş bulmak biliyorum. Amerika'da da çok büyük sorun olabiliyor. Hı hı. Bugün gençlere umut vermek için yani hangi mesajları vermek istersin? Bugünün dünyasında başarılı olmak, başarılı kariyer yapmak için ne yapmaları lazım? Yani buradaki kendi deneyimlerinden hangi bilgileri paylaşmak istersin? Tabii. Bence şu an geçirdiğimiz dönem sanki internetin çıkması gibi bir teknoloji patlaması yaşıyoruz ve sonuç olarak AI'yı kullanabilenler ve kullanamayanlar arasında büyük fark olacak. AI'yı iyi kullanabilenler, biz işte de kullanıyoruz açıkçası ve bu çok önemli. Yani gençlerin bu özelliği edinebilmeleri, AI'ya nasıl iyi promptlar verilir, nasıl AI agent nasıl yaratılır, bütün bunları çok iyi öğrenerek bu skill set'i geliştirmek lazım bir kere. Zaten kompetitif olmak için. Onun dışında bende en çok yarayan şey benim istediğim iş. Yani ben çok şanslıydım ki hayalimdeki işi buldum ama gerçekten passionate olduğunuz bir şeyle kariyerinizi birleştirirseniz o zaman bir şekilde yolu bulunuyor. Nasıl bulunuyor? Yani insan hayal ettiği işi veya tutkusunu nasıl buluyor? Yani bu şansla mı bulunuyor yoksa gerçekten bununla ilgili bir şeyler yaptın mı? Yok, ben çok araştırdım. Yani ben zaten Amerika'da göçmen olmak hiç kolay bir şey değil. En az yani 250-300 işe başvurdum belki ama bu işi görüp başvurduğumda bu işe çok çalıştım. Bütün mülakatlara saatlerce çalıştım. Çok hazırlık yaptım. Yani ben şanslıyım diyorum. Evet ama arkasında büyük hazırlık vardı. Bütün mülakatlara çok çalıştım ve sonunda meyvesini topladım bu çalışma. Yani çok çalışmak hala işe yarıyor. Evet, yarıyor, hala yarıyor. Bence o umarım hiç değişmeyecek. Evet. Yapay zeka ne kadar işimizi hızlandırıp daha yapması sağlasa yine de insanın çalışkanlığının yerine gelecek bir şey gözükmüyor. Evet. Bir de insan ilişkisini yani o çok önemli. İnsan ilişkisi yarattığınızda çalıştığınız işte AI insan ilişkisi yaratamıyor. Bazı operasyonel şeylere çok hızlı yardım ediyor ama benim mesela işim müşteri ilişkisi, işimin %50'si. AI daha o seviyede değil. Bir gün o seviyeye gelirse o zaman korkmaya başlarız ama hani insan ilişkisi, empati o tarz şeyler şu an insanda daha Evet. güçlü. Aylin Yasa çok teşekkür ediyoruz. Amerika'dan, New York'tan katıldı kendisi. İnşallah senin başarılarını buradan hep beraber tanık olacağız. Çok Evet. teşekkürler.
Yarışmada başarılar diliyorum. Evet, Taner Özdeş Akademi YouTube Söyleşi'nin bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.